Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Japon balığı bakarken dikkat etmemiz gereken başlıca konulardan bahsedeceğim. Nedir bu konular derseniz, Japon balığı küçük akvaryumda ya da kavanozda yaşar mı? Japon balığı akvaryumda kaç balık yaşar? Japon balığı filtresiz akvaryumda yaşar mı? Japon balığı ne yer? Nasıl beslenir? Japon balığı akvaryum suyu ne sıklıkla değiştirilmelidir? Japon balığı akvaryum suyunun ne kadarı değiştirilmelidir? Japon balığı akvaryumuna musluk suyu konur mu? Japon balığı akvaryumu nasıl temizlenir? Japon balığı hangi balıklarla yaşar? Japon balığı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Yeni alınan Japon balıklarını karantinaya almalı mıyız? Japon balığı akvaryum filtresi nasıl olmalı? Evet arkadaşlar, Japon balığı bakarken yapılan en bariz ve en önemli hata, Japon balıklarının kavanozda ya da küçük akvaryumlarda bakılabileceği algısının olmasıdır. Muhtemelen aldığınız ilk Japon balığı küçük ve henüz tam büyümemiş olanlardandır. Şunu bilmelisiniz ki, bir Japon balığı tam bir yetişkin olduğunda boyu 20 ila 25 santim olabilmektedir. Bu yüzden de tek bir Japon balığı için akvaryumunuzun minimum 100 santim ve en az 75 litre olması gerekir. Ayrıca bundan sonra ekleyeceğiniz her Japon balığı için ekstra olarak 35-40 litre su eklemelisiniz. Neden derseniz, Japon balığı yüzmek için çok alana ihtiyaç duyarlar ve bu sebeple Japon balığını asla küçük bir akvaryumda ya da kavanozda beslemeyin. Bu balıklar çok fazla atık bırakırlar ve bu atıkları da daha az zararlı kimyasallara dönüştürmek için geniş bir bakteri kolonisine ihtiyaç duyarlar. Bu bakteri kolonisinin oluşması için de büyük miktarda suya ihtiyaç duyarlar. Japon balığı bakarken yapılan en büyük ikinci hata ise akvaryumun kapasitesi üzerinde balık beslemektir. Biraz önce bahsettiğim gibi bir balık için en az 75 litrelik bir akvaryum gerekirken 5 Japon balığı için gereken akvaryum büyüklüğü 250 litre, 10 tanesi için gereken akvaryum ise 420 litredir. Açıklamalar kısmında kaç balık için kaç litre gerekirin listesini bulabilirsiniz. Japon balığı akvaryumda olmazsa olmazı filtredir arkadaşlar. Demin de bahsettiğim gibi bu balık çok atık bırakır ve filtresiz akvaryumda amonyak değeri çok kısa sürede öldürücü seviyelere gelir. Oysa ki bir Japon balığı akvaryumda bakteriyel döngüyü sağlamak ve bu oluşan amonyağı yok etmek aslında çok kolaydır. Tek yapmanız gereken akvaryumunuzu sanki içinde balık varmış gibi kurmak, çakılını, filtresini, aksesuarlarını koyup su değerleri 0 amonyak, 0 nitrit ve bir miktar nitrat olana kadar düzenli olarak amonyak eklemektir. Bunu yapabilmek için test kitiniz olması gerekir arkadaşlar. İyi bir akvaryistin de her zaman bir test kiti olmalıdır. Japon balığı çok yiyecek tüketebilen bir balık türüdür. Sazan ailesine ait bir balık türünden geldiği her sazan gibi önüne çıkan ve yiyebileceği her şeyi yer. Bunun sebebi Japon balığının bir midesinin olmamasıdır. Bu yüzden de yediği her şey direkt bağırsaklara ve oradan da dışarıya gider. Bu yüzden de ne kadar yem verirseniz verin aralıksız yemeye devam edecektir. Onun yerine Japon balığının kabız olmaması için ve yüzme problemi yaşamaması için balıklarınızı az ama sık besleyin. Peki Japon balığı ne yer? Bu balık daha az proteinli ama daha çok karbonhidratlı yemleri sever. Bunun için özel üretilmiş Japon balığı yemleri kullanılmalıdır. Vahşi ortamda Japon balıkları kabukluları, bitkileri, böcekler ve ağzına sığan her balığı yer. Bu nedenle vereceğiniz yem de bu özellikleri taşımalıdır. Ayrıca kabuğu soyulmuş bezelye, haşlanmış sebze, kan kurdu ve dondurulmuş, kabukları soyulmuş karidesi de yiyebilir. Japon akvaryum suyu ne sıklıkla değiştirilmelidir derseniz, bu sorunun cevabı eğer akvaryumunuz için gerekli olan bakteriyel filtrasyon sağlanmışsa haftada birdir. Tabi bunun süresini kısaltıp uzatmak sizin akvaryum suyunuzun su değerleri ile alakalıdır. Bir akvaryumda filtrasyon akvaryum suyundan başlar.
Çünkü bakteriler akvaryumun her yerindedir. Bu yüzden yaşamın sürekliliğinin devamı için akvaryumunuzun suyunu tamamen asla değiştirmeyin. Genelde haftada akvaryum suyunun 1/3 kadarı değiştirmek yeterli olacaktır. Ayrıca yapmanız gereken diğer şeylerin başında akvaryumda bulunan aksesuarlar, filtre ve taşların direkt musluk suyunda yıkanmamasıdır. Bu gibi şeyleri sadece akvaryumdan alacağınız su ile temizlemelisiniz. Kloramin balıklarınızı öldürür. Amonyak ve klorun birleşmesi sonucu bu madde meydana gelir ve çok öldürücü bir özelliği vardır. Bu yüzden de eğer suyunuz klorlu ise havalandırmanızda fayda vardır. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Klor uçucu bir gazdır ve kaynatma ile giderilemez. Ayrıca akvaryuma koyacağınız suyu çok hızlı bir şekilde akvaryuma koymayın. Bunun birkaç zararı vardır. İlki, akvaryum suyunun ve koyacağınız suyun derecelerinin farklı olma ihtimali vardır. Bu balıklarınızı şoka sokabilir. İkinci olarak hızlı su girişi balıklarınızın bağışıklık sistemini bozar. Hastalanma şansını arttırır. Akvaryumunuza koyacağınız su beslediğiniz balıklar ile çok alakalıdır. Bazı balıklar yumuşak, bazıları sert suları sever. Yalnız yıllarca ülkemizde üretilen balıklar söz konusu olunca bu balıkların çoğu genelde o yörenin su kalitesine alışmış olurlar. Bu yüzden balığı aldığınız yere bu balığın yerel üretim mi yoksa ithal mi olduğunu mutlaka sorun. Yerli üretim olan balıkların musluk suyunu tolere etmeleri daha muhtemeldir. Yoksa musluk suyu direkt olarak akvaryuma konulmaz. Ama benim akvaryumda yaşayan ciklet balıklarında böyle bir sorun yok. Neden derseniz, öncelikle akvaryum tamamen olgunlaşmış bir bakteri kolonisine sahip. İkincisi, bu balıklar neredeyse tamamı yerli üretim ve son olarak kullandığım su sertliği akvaryumda yaşayan balıkların vahşi yaşamda karşılaştığı ideal su sertliğine uygun. Tabii ki gene belirtmemde fayda var. Mutlaka kendinize bir su test kiti alın ve musluktan gelen suyun değerlerini her su değişiminden önce test edin. Japon balığı akvaryumu temizliği nasıl olur? Yapılan başlıca hatalar nelerdir? Bu anlatacaklarım aslında sadece Japon balığı akvaryumu için geçerli değildir. Yararlı bakteri oluşumu için gerekli koşullar her akvaryum için sağlanmalıdır. Bu bakteriler nerelerde oluşur derseniz, öncelikle kumun içinde, filtre içindeki bölümlerde, aksesuarlarda ve suda her zaman akvaryum suyunu temizleyen bakteriler mevcuttur. Bu bakterilerin oluşması zaman alırken yok olması sadece saniyeler içinde olabilir. Bu bakterilerin en büyük düşmanı başlıca musluk suyu, elektrik kesintisi ve deterjandır. Siz olun arkadaşlar, akvaryumun hiçbir yerine deterjan değdirmeyin. Eğer çok sık elektrik kesintisi olan bir bölgede oturuyorsanız, akvaryumuzdaki bakterilerin ölmemesi için mutlaka bir güç kaynağı UPS bulundurun. Çünkü filtre olmayan sudaki bakteriler ölmeye 4 saat sonra başlar. 24-48 saatte hepsi ölmüş olur. Musluk suyu altında yıkanan akvaryuma ait olan her şey bakterilerini kaybeder. Tekrar oluşması da aylar alır. Japon balığı hangi balıklarla yaşar? Arkadaşlar, Japon balıkları çok özel gereksinimlere ihtiyaç duyan bir balık türüdür. Bu yüzden de her balıkla beraber yaşayamaz. Ancak bu balığın yaşama şartlarına uyan balıklarla beraber yaşayabilir. Öncelikle bu balıklar soğuk suyu sever. Yani tropikal bir balık değildir. Bu yüzden de tropik balıklar gibi sıcak sularda yaşamayı pek sevmezler. Çok çabuk ve çok büyüyen balıklardır. Bu yüzden de küçük balıklarla küçük akvaryumlarda yaşayamazlar. Japon balığı çok yem yer. Tabiri caizse ağzına sığan her şeyi yer. Buna küçük balıklar da dahil. Bu balıkların yemleri bile ayrı satılır. Japon balığı çok fazla atık çıkardığından da bahsetmiştik. Bu yüzden de akvaryumda olması gerekenden bir fazla balık bile akvaryumuna büyük bir yük getirir. Ayrıca Japon balığı hassas bir balıktır ve kolaylıkla başka balıklar tarafından da zarara uğratılabilir. Bu yüzden birlikte yaşayacağı balıkların Japon balığına karşı da hassas olması gerekir.
Şunu bilin ki belki de en başta yapmamamız gereken hata Japon balığı alırken yaptığımız hatadır. İstediğiniz kadar akvaryumunuzu Japon balığı için uygun hale getirin. Eğer baştan balığınız hasta ya da zayıfsa o balık yaşamaz arkadaşlar. Bu yüzden alacağımız balıkların öncelikle hangi ortamlarda satıldığına çok dikkat etmeliyiz. Nedir bu kriterler? Öncelikle satın aldığımız Japon balığı büyük bir akvaryumda sergilenmeli. İyi filtreli ve temiz bir akvaryumda olmalı. Bulunduğu akvaryumda ölü ve hastalıklı balık olmamalı. Balıkları satan kişi sattığı balıklar hakkında çok iyi bilgi sahibi olmalı. Onlara soru sormaktan çekinmeyin. Yanınıza alacağınız bir miktar akvaryum suyunu da balık alacağınız mağazada test ettirip Japon balığına uygun olup olmadığını öğrenin. Eğer dürüst bir satıcıysa bunu sizin için yapacaktır. Yeni aldığınız balığı, bu bütün balıklar ve bitkiler için de geçerlidir arkadaşlar, karantina akvaryumuna almalısınız. Şunu bilmelisiniz ki mantar ve beyaz benek hastalıkları kuluçka döneminde balıklarınızda belirti göstermese de kısa bir süre sonra balığınızı saracaktır. Tabii ki böyle bir hastalıklı balığı akvaryumunuza koyarsanız kısa sürede bütün akvaryumunuzu da saracaktır. Yine bu yüzden yeni aldığınız bitki ve balığı karantina akvaryumunda 1-2 hafta misafir edin. Gerekli olan tedavi ve ilaçları karantina akvaryumuna kullanın ve orada tedavisini yapın. Şunu da asla unutmayın. Karantina akvaryumu dışında hiçbir akvaryumda ilaç ya da herhangi bir kimyasal kullanmayın. Yoksa yararlı bakterilerinizin hepsi ölecektir. Japon balığı akvaryumda olmazsa olmazı filtredir arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi bu balık çok atık bırakır ve bu yüzden de filtre olmazsa Japon balığının yaşaması da çok zordur. Tabii ki filtresiz akvaryum nasıl olur videomu da izlerseniz orada size vereceğim bilgilerden yararlanarak filtresiz bir akvaryum nasıl olmalı öğrenebilirsiniz. Yine de size tavsiyem filtre kullanmanızdır. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için kanalıma abone olun. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açın ve bana destek olmak için videolarımı beğenin. Ayrıca bana sormak istediğiniz her şey için yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Ayrıca Messenger'dan da bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.